Merhaba, Antalya Demre'de Aziz Nikolas Anıt Müzesi'ndeyiz. Aziz'i Santa Claus yani Noel Baba olarak biliyoruz. 3. yüzyılın sonu, 4. yüzyılın başlarında Likya'nın liman kentlerinden biri olan Patara'da doğmuş ve Mira şimdiki adıyla da Demre'de piskopos oluncaya dek orada yaşamış. Nikolaos'un yaşamına ilişkin pek çok öykü günümüze kadar ulaşmıştır. Yaşamı boyunca gerçekleştirdiği mucizelerle ün yapmış. Çocukların, denizcilerin, yolcuların ve yoksulların koruyuculuğunu üstlenmiş. Öldükten sonra aziz mertebesine yükselen Nikolaos, Yunanistan ve Rusya'nın patronu azizi olmuş. Aziz'in ölüm yıl dönümü 6 Aralık Aziz'i anma günü olarak her yıl dünya ülkeleriyle birlikte Demre'de Hristiyanlarca kutlanır. Artık Aziz Nikolas Anıt Müzesi'ni daha yakından görebiliriz. Mira, Ortodoks Hristiyanlarının ünlü Azizi Nikolaos'un piskoposluk yaptığı yer olması, yaşamını burada yitirip mezarının burada bulunmasından dolayı 5. yüzyıldan 14. yüzyılın sonuna kadar Likya bölgesinin metropolisi konumunu sürdürmüş. Aziz Nikolaos'un mezarı ile kült merkezine dönüşen kent, yüzyıllar boyunca Kudüs'e yolculukları sırasında batıdan ve doğudan gelen hacılarca ziyaret edilmiş. Orta Çağ'da deniz yoluyla gelen yolcular ve şifa dilemek üzere gelen hastalar Aziz'in kilisesine ulaşarak çeşitli hediye ve adaklar sunmuş. Benim ziyaretim boyunca Rus bir kızın dakikalarca ağladığına şahit oldum. Mira halkı Aziz'in ölümünden sonra onun adına önce bir anıt, sonra da bir kilise inşa ettirmiş ve burada bir lahite cenazesi konulmuş. Burası zaman içerisinde Osmanlı yönetimine girmiş. Ancak burada yapılan Haçlı seferleriyle bu bölgede bulunan Aziz Nikolas'ın kemikleri çalınmış ve Bari şehrine gömüldüğü söyleniyor. Kilisenin duvarlarında Aziz Nikolas'ın mucizelerini konu alan resimler bulunmakta. Rus resimlerinde ise İsa Meryem'le birlikte kentin koruyucusu olarak resmedilmiş. Bugünkü kilisenin özgün temelleri üzerinde değişik zamanlarda yapılmış birçok yapı bulunmuş. Yani kilise çeşitli dönemlerin izlerini taşımaktadır.
büyük olmak için destekler bulunmuş. Bu bir lahit kapağı. Bu lahit kapağı 1862 yılında Rus çarı 1. Nikolay tarafından yapılmış. Metin Rus Kiril alfabesinin artık hiç kullanılmayan çok eski bir şekli. Metin üzerindeki imla hataları bunu yapan ustanın Rus dili alfabesini iyi bilmediği anlaşılmakta. 11. yüzyıldaki ilaveler Bizans sanat tarihinin önemli bir anıtı. Mimari üslubu ve süslemesiyle dönemin en seçkin örneği. Mozaiklerin çoğu bu döneme ait. Aziz Nikolaus zaman içerisinde ticari çıkarlar uğruna fantastik bir kahramana dönüştürülmüş. Hiçbir zaman geyikleri olmamış, soğuk diyarlarda yaşamamış. Aksine Akdeniz ikliminde hayatını geçirmiş. Çok yardımsever, mucizeleri olduğuna inanılan, çocukları seven bir psikoposmuş. Ama filmlerde izlediğim Noel Baba, çocukluğumda hayal gücüme katkıda bulunan önemli figürlerden biriydi. Bir başka Madame Sumurg seyahatinde görüşmek üzere.